Bence bu fiyat bandında alınabilecek en iyi telefon. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Hem uygun fiyatlı hem de fiyat performans aralığın en mantıklı noktası, yani 20.000 TL altı en iyi telefonlara yakından bakacağız. Sizce daha yüksek bütçeler için de bu seriye devam edelim mi? Devamı gelsin diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Listedeki tüm telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz ve açıkçası bu liste haricinde bu fiyat bandında başka hiçbir telefona da bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem deneyim hem de her açıdan değerlendirdiğimde en iyi telefonlar bunlar. Şimdi listenin en uygun fiyatlı telefonuyla başlayalım. Burada Galaxy A54'ü görüyoruz. Özellikle oyunla işi olmayan, kamera ve güncelleme desteğine önem verenler için A54 oldukça mantıklı. A54 tasarımsal açıdan A34'ten çok büyük bir farklılık getirmiyor. 6.4 inç Super AMOLED, Full HD Plus ve 120 Hz'lik bir ekranı burada görebiliyoruz. Exynos 1380'i görebilirken 8 GB RAM, 128 ve 256 GB olarak iki farklı versiyonu görebiliyoruz. 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyaframla gelirken OIS desteğine de sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro kamerayı görebiliyoruz. Aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığınızda gayet tatmin edici sonuçlar veriyor. Genel anlamıyla renklerin doygunluğu, kontrast oranı ve renklerdeki canlılık abartıya kaçmıyor. Ön tarafta da 32 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görebiliyoruz. Video performansında şu anki fiyatıyla 10.000-15.000 aralığında S20 FE harici net şekilde en iyisi diyebilirim. 5000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim. Listenin ikinci sırasında özellikle ekran kalitesi ve bataryasıyla öne çıkan Poco X6'yı görüyoruz. Burada artık şeffaf bir kılıf değil, oldukça kaliteli silikon siyah bir kılıfa yer verilmiş. 67 Watt hızlı şarj adaptörü Type-C şarj kablosu da kutudan çıkıyor. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığında rahatlıkla söyleyebilirim. Ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Full AMOLED X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 256 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. Listenin 3. sırasında da Honor 90'ı görüyoruz. Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteği
ile beraber geliyor. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Ama benim kamera olarak beklentim yüksek. Hem Snapdragon işlemci hem de Samsung istiyorum diyorsanız kanalda da incelemesi olan ikinci nesil S21F'yi görüyoruz. 6.4 inç dinamik AMOLED 120 Hz bir panelle gelirken ekran kalitesi ve deneyim açısından A54'ün de bir kademe önünde. Snapdragon 888'i görüyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda PUBG'de 60 FPS'i alabiliyoruz. Exynos 2100'e göre oyun deneyimi çok daha iyi bir seviyede diyebilirim. 12 megapiksellik ana kameramız fotoğraf çekim kalitesi olarak hem gün ışığında hem de gece çekimlerinde güzel bir performans elde edebiliyoruz. Fotoğraflardaki detaylar, renk doygunluğu, her şey olması gerektiği gibi video tarafında da bu kamerayla 4K 60 FPS'te OIS desteğini de bize verebilirken genel kamera deneyimi açısından da OIS ile birlikte fiyatının en iyilerinden biri olduğunu belirteyim. 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt kablolu, 15 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğini bize sunabiliyor. Fakat burada kutu içeriğimizde adaptör maalesef ki çıkmıyor. Ve benim fiyat performans olarak bu fiyat bandındaki favorim Poco X6 Pro. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem AIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihazı oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Listenin son sırasında da benim kamera olarak beklentim yüksek. Özellikle de kompakt bir amiral gemisi istiyorum diyorsanız S22 hala çok mantıklı. Tasarım noktasında Galaxy S22 burada arka kapaktaki mat hissiyatı ve çerçevelerin alüminyum yapıya sahip olması da bu cihaza ciddi manada amiral gemisi deneyimi veren detaylar arasında. 6.1 inç boyutunda dinamik AMOLED 2X panele sahip, kontrast oranı ve renk doygunluğu açısından da muazzam bir ekran önümüze çıkıyor. Tabii ki yenileme hızı noktasında da 120 Hz tazeleme ile birlikte ekran akıcılığı çok başarılı diyebilirim. Snapdragon 8 Gen 1'i burada görebiliyoruz. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor. Arka tarafta üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Fotoğraf çekim kalitesine hızlıca göz attığımız zaman güncel olarak en kaliteli sensörlerden birinin bu telefonda kullanıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Video kısmında da 4K 60 FPS'te rahatlıkla çekimler yapabiliyoruz. Açıkçası bu telefonun en büyük eksisi 3700 mAh'lik bataryası ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteği. Batarya performansı olarak listenin en zayıf cihazı olduğunu söylemem gerekiyor. Dostlar, şimdi hangisini almak mantıklı derseniz, burada eğer bütçe sınırınız 15.000 ise Galaxy A54 ve Poco X6 en mantıklı iki seçenek. Eğer oyun oynuyorsanız veya performans birinci önceliğiniz ise Poco X6 A54'ten öne çıkıyor. Fakat kamera ve güncelleme yönünde A54 bir adım önde. Honor 90'da mono hoparlörü haricinde büyük bir eksiği olmayan bir cihaz. Snapdragon 7 Gen 1 17-18 bin bandına kadar da kamera kalitesi en iyi olan cihazlardan biri. Tasarım, malzeme kalitesi ve hissiyat olarak da başarılı bir cihaz. Bütçe sınırım 18.000 ise ve tam olarak kamera odaklı bir telefon arıyorsam S21F'ye en iyi
iyi seçenekken birinci önceliğim performansa da Poco X6 Pro oldukça uzun ömürlü bir telefon diyebilirim ve fiyat performans olarak da uzun bir süre önereceğim bir telefon olacak. Kameradan çok bir beklentiniz yoksa oyun performansı, genel kullanım, ekran kalitesi ve batarya yönünde de bu fiyat bandındaki en güçlü telefon. Fakat ben bir içerik üreticisiyim. Benim için kamera performansı birinci öncelik. Bütçe sınırımda 20.000 diyorsanız bu fiyatlarda S22 kameralarıyla net şekilde rakipsiz bir cihaz. Performansta da 8 Gen 1 güçlü bir işlemci fakat ısınan ve batarya olarak da biraz üzen bir cihaz. Ama kompaktlık, tek elle kullanım kolaylığı ve malzeme kalitesi olarak da listedeki diğer cihazlardan keskin şekilde ayrışıyor. Bana sorarsanız bu fiyat aralığında en mantıklı telefon X6 Pro diyebilirim. Fakat genel deneyimiyle bu listedeki cihazlar bu fiyat bandının açık ara en iyileri. Hepsinin birbirlerine göre artı ve eksileri var. Burada sizin için kamera mı, performans mı yoksa tasarım mı daha önemli? Buna göre bir tercih yapabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa da yine yorumlarda bekliyorum. Daha yüksek bütçeler için de devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.